feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Artık Avustralya'daki sürüşlerimiz daha çok kilometreli olacak. Çünkü maalesef ki aralarda böyle duracak çok şeyler yok, büyük şehirler yok. Bugünkü konaklayacağımız yer Albany'ye doğru gidecek. Albany'de Atatürk'ün bir heykeli olduğunu gördüm Anzac Parkı'nda. Orayı ziyaret edeceğiz. 3 gündür kamp yapıyorum. O yüzden bugün kamp yapmayacağım. Bir tane hostel buldum yaklaşık $25 civarında. Hemen rezervasyonu yaptırdım. Şöyle çantalarda bir değişiklik var. Muhtemelen uzun bir süre alışana kadar bir hafta 10 gün boyunca sürekli bir şeylerin yeri değişecek diye düşünüyorum. Çünkü sağmıyorum. İşte içerisinde şu an müsli var, süt var falan filan. Karıştı her şey. Şimdi size rotayı göstereyim. Nasıl gidiyoruz, nerelere doğru gidiyoruz diye. Bakalım ne yapacağız. Ben asla böyle seyahat eden biri değildim. Bak burada mat var. Küçük matım patlamıştı. Daha konforlusunu aldım. Şurada hoparlörler, kulaklık dışarıda kaldı. Burada çadır ve yedek depomuz var. Şimdi rotaya gelecek olursak şuraya bir çıkalım. Rotamız Avustralya kıtasının, kocaman bir kıtanın şurasındayız. Önceki bölümde Perth'ten buraya 250 kilometre gelmiştik. Bugün ise 1849 yılında yapılmış bir backpacker hostele gideceğiz. Ama ben şu yoldansa sanırım Denmark üzerinden gitmek istiyorum. Ya da öyle mi yapalım? Bu 340 kilometre diyor. Durakları düzenle. Şuraya bir Danimarka ekleyelim. Ben Avrupa'ya geldim de sizi kandırıyorum. Böyle olmaz ki. Çok mu uzatıyorsun? Valpole'yi ekleyelim. Valpole. Okey, şunu ekle bakayım. Şunu da şöyle yukarı kay. Kaç kilometre oldu? Göstermiyor. Tebrikler. Bakayım. 340, hadi 400 kilometre diyelim. Bugün 400 kilometremiz var. Hazırız. Çapulcu gibiyim. Bu ne hal ya? Uy, çok ağrım. Gerçekten çok ağrım. Çok ağır, çok ağır. Şarj oluyor musun? Oluyorsun. Hayır, şu an 300 kilonun üstünde olduğumu yemin edebilirim ama ispatlayamam. Nereden çıkacağız? Hayatta da döndüremem ha. Çok ağır. Ay yoruldum. Hayır, ben buradan dönemem ki. Şöyle acık şöyle yapalım. Okey. Ay
Hadi bakalım. Oy. Güzel yollarımız olsun. Hoş geldiniz tekrar. Çok güzel bir maceraya başlıyoruz. Isındım. Havamız 19 derece ama hissedilen kesinlikle çok daha fazla. Saat tam 10. Eldivenler giyildi, kasklar takıldı. Kaskın kopçası bağlandıysa benimle yolculuk edebilirsiniz. Eğer bağlanmadıysa hemen bir beğeni ve yorum atın ve ayrılabilirsiniz diyormuşum. Şaka yapıyormuşum. Öyle durumlar. Albany. Hoşça kal güzel kamp alanı. Çok sevdim. Basıltın Mandalay Camping Karavan Park. Baksana oyun parkı. Tam çocuklar için. Bir gün evleneyim, çocuk doğurayım, geleceğim karavanla buralara. Geleceğim, gezeceğim. Lastiği bu arada 2 kere kontrol ettim. Hava kaçırmıyordu. Küçükmüş demek ki o giren. Sen sağa dönüyorsun, ben sola dönüyorum. Kanguru görmemiz lazım. Bak hala görmedik yani. Tertemiz, düzenli. Şeye sordum, Canel'e sordum. Evler neden bu kadar tek katlı, geniş, kocaman? Dedi ki bizde alandan başka ne olabilir ki yani? Niye 2 katlı ev yapalım? Alan çok geniş. Çok haklıydı. O kadar haklıydı ki. Baksana. Bir de bahçe yapmıyorlar abi. Bahçe yapsalar anlayacağım. Kocaman evler. Bahçe yok. Devasa otoparklar. Ben küçük bir ev, kocaman bir bahçe yaparım böyle bir alanda evim olacak olsa. Ben sanıyordum ki diğer tarafa gideceğiz. Şehrin içine doğru soktu. Buradan ilerletiyor. Demek ki oradan bir aradan çıkacağız. Basıltın seni çok sevdim. Çok güzelsin, çok tatlısın. Güzel burada insan yaşlanmaz diyeceğim ama yaş ortalaması çok yüksek. Devam. Albany. Albany bekle beni. Yol üzerinde size harika bir durak noktasına götüreceğim. Bakalım. Sonbaharın renkleri. Yeşillik kıpkırmızı olmuş. O kadar güzel ki. Kış geliyor, kış. Ama ben öyle güzel zamanda kuzeye geçeceğim ki harika olacak. Bir de şimdi mesela hız sınırı 110, burada 90'la gidiyorum. Asya'da o kadar çok alışmışım ki trafiğe ve yollarda kimse olmamasına. Avustralya'da yani acayip şu an şey geliyor bana, şu an 90 kilometre çok hızlı geliyor. Çok da normal çünkü bu kadar büyük bir kıtada sadece 20 milyon insan yaşıyor ve bu 20 milyonun %95'i ise deniz kenarında yaşıyor. Yani iç kesimde çok az sayıda insan var. O yüzden ilerledikçe özellikle Darwin'e kadar olacak bir önümüzdeki 10-15 gün boyunca yollarda sadece seyahat eden insanlarla vesaire karşılaşacağım. Ve özellikle Darwin'e giderken Alice Springs rotasında yerel halkla, aborjinlerle karşılaşacağız ve tanışacağız. Neden bilmiyorum. Dikkatli olmam gerektiği konusunda %99 herkesten
uyarı aldım. Dediler ki Gülşah çok dikkat et, aborjinler motosikletini güvenli yerlere park et. Bakalım nasıl olacak. Ne yapacağız böyle arkadaşlar? Sizle konuşmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Böyle kilometrelerce süreceğiz. Arayollar böyle turuncu o kadar güzel ki offroad yapabilsem, yanımda birisi olsa çok güzel offroad yapılır. Korkarım ama şimdi günlerce beklerim, bir düşerim. Kıçımızı kaşıyalım da. İkinci sürüş günümüz bugün. Hala bir kanguru görmedim. Bir tane bile görmedim. Tamam, çok görebileceğiz olabiliriz ama heyecanlıyım. Onlarla tanışmak için heyecanlıyım. Nasıllardır, ne yapıyorlar, zıplıyorlar mı? Merak ediyorum. Olmaz böyle. Neymiş bu? Margaret River. Bak, bu Margaret River şarap rotası. Acayip çok pahalı ama baktım da internetten bir pizza 35 dolar falan yani. Ama ben mutluyum yani şeyle. Al, otur. Manluf'a giriyoruz şimdi. Oy. O yemyeşil. Oy bir dakika. Bak. Ne bu? Yemyeşil oldum bir an. Her yer inek. İnek de inek. 60. Prepare to stop. Okay, I will prepare. Gerçekten stop. Yeni Zelanda gibi. Ben şu dayıların önüne geçsem ne olur? Kızarlar mı bakayım? Oy, arabada geliyor. Hello. Ne kaldı? İyi aksiyon oldu bize de. Işıkta durduk. Çok güzel. Ay çok güzel. Ay çok güzel bir yerde. Ana, cennet gibi lan. Duramadım, orası çok güzeldi gençler. Motorcular da varmış, keşke dursaydım. Şu benzincide bir kahve içeyim bari ben. Vardır değil mi şopu mopu? Ay şopu da küçücük be. Aç kaldık. Bakayım. Yok la, var şopu. Kafi de diyor. Gibi kafe vardı, durmadım da geldim, benzincide pay yiyorum. Bu gerçekten şeyle etli, mushroomlu, mantarlı pay çok güzel oluyor. Yeni Zelanda'da da bunu yiyordum.
Çok sevimli kasaba. Aa, motorculara bak. Kafa sallıyor bunlar. Yeni Zelanda'da şöyle yapıyorlardı ya. Şöyle miydi? Bunlar da kafa sallıyor. Bir tane güney rotası var. Daha güzel duruyor. Numara 10. Sanırım onu takip edeceğim ya. Dur bakalım. O daha güzel duruyor. Oy 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 oy, çok güzel. Muhteşem bir yol, muhteşem tek kelimeyle. Aa, çok beğendim. State Jungle yazıyordu. Baksana şuna. Oy oy oy. Evet be. Bazen o kadar güzel papağanlar görüyorum ki, hani bizim evde beslediğimiz papağanlar var ya, hani bir de büyükleri var. Rengarenk, bir tane siyah ve turuncu var. Acayip yani, keşke yakalayabilsem ve size gösterebilsem. Kimse gelmiyor. Şimdi gelir de durduk yere. Oy oy. One Tree Bridge. Bir ağaç. Bak, tuvalet, her şey var. Ama gerçekten bunu bekliyor olabilir miyim bir Türk olarak? Gerçekten bunu bekliyor olabilir miyim? Yok artık. Hadi. Bak, bekliyorum gerçekten. Şurada da acayip bir köprü var. Hah, teşekkürler. Ha, asma köprü. Aa, su falan var. Su. Güzel asma köprüymüş. Sanırım bunlar hayatımda gördüğüm en kırmızı ağaçlar olabilirler. Rengine bakar mısınız? Bu nasıl bir renk ya? Gerçekten ne ağacı acaba? Çok güzel bir rengi var. Sahte gibi. Bir tane yaprak aldım kendime. O kadar güzel ki rengi, şaka gibi yani, yapma gibi. Ama motor çok yatıyor arkadaşlar. Çeri ağacı mı? Çeri bir şey falan yazıyor. Ay, ne güzel ağaçtı.
zamandır motora binmiyorum ya. Valpole, litter free. Litter ne demekmiş bir durunca bakayım. Gençler burada ben benzinciyi kaçırmamam lazım. Atıl Shop. Bura benzinci değil. Otel motel. Aha. Aha benzinciyi buldum. Bak kasabalar çok sevimli. Küçücük evler. Şimdi şuradan benzinimizi alalım. Parklar marklar efsane. Aa küçük benzinci. Umarım içeride ödeniyor. Aa. Yürüyeceğimiz yer burada mı orası? Doğru gidiyorum değil mi? Geç dayım geç. No problem. 91 91 91. Okey 91 de olur. Ay yoruldum. Gateway Visitor. Burada olamaz değil mi Top Tree Park? Ucuz be, çok pahalı değil. 20 dolar tam. Kaç litresi biliyor musun? 11 litresi. La eldivenleri düşecek şurada. Dedim iki tuvalete gir. Anam anam. Visitor Center. Bir şey diyeceğim, göstermezsem olmaz. Şurası yol üzerinde bir public tuvalet. Tertemiz. Şunu diyeceğim ki temizlik kültür meselesi. Çocuk yaşta öğretilmesi gerekiyor falan filan. Fıstık gibi yerde de durduk kızımla. Düdük iş yapıyor mu acaba? Acaba o yüzden mi ben kanguruları görmüyorum ya? Düdüğümü hatırladınız mı? Yolda Glenn'le denk geldik. O da Brisbane'den yola çıkmış. Ya motosiklet kültürünün verdiği o kadar güzel bir dostluk var ki 40 yıllık arkadaşmışsın gibi. Brisbane'de yaşıyor. Dönüşte tanışacağız. O da 40 gündür yolda. Yaklaşık 3 ay sürecek seyahati. Oy. Dakar. Güzel motor. Yollarımız da tam tersine gidiyor. All good? Ne oldu? Lastik mi patladı? Panik yapma annem. See you. Çok seviyorum motosiklet kültürünün getirdiği dostluğu, gerçekten çok seviyorum. Yani bu hiçbir arabada, işte hiçbir araçta olmayan bir şey. Bu gerçekten çok özel bir duygu ya. Şimdi 20 dolarmış arkadaşlar ağaç yürüme şeyi, tepedeki ağaçlara yürüyecekmişim.
bakalım, yürüyelim. Çantayı mantayı kapattık mı ya? Kapalı gibi değil ha. Okey. Geçte kaldım. 3.30. Orada olacağım. 4, 5.30, 6'da hostele varacağım. Hadi bakalım. Belki kanguru görürüz bu sayede. Glenn de dedi ki bu arada benim düdük işe yararmış. Umarım. Evet, geldik. Valley of the Giants. Tree Top Walk. Nasıl güzel bir coğrafya oldu bu arada. Oo. Kaka. Hadi ya, önüme birkaç tane hayvan çıksın ya. Yani öyle tehlikeli olan anlam değil. Nasıl güzel bir doğa. İşte geldik. Şöyle bir information center. Buradan da giriş var. Azıcık yürüyelim, bacaklarımız açılsın. Sür 300 kilometre geldik. Nasıl bir güneş. Normalde bu kadar geçe kalmıyorum hiçbir yer için. Ne olduysa bugün anlamadım ya. Birazcık fazla uzun sürüyor. Ne diyor? Ay 3'e kadar diyor. Hadi bakalım. Güzel, böyle dedi. Devam edeceksin. Döneceksin, geleceksin. 400 yaşındaymış. Ay, tepeye mepeye tırmanacağız. Luna Park gibi. ...600 metre toplam uzunluğu. Bir bilet aldım. Bak, fotoğrafta şöyle gözüküyor. $21 da ücreti var. Oo. Güzel, bak oraya doğru falan gidiyor. Turistik aktiviteler. Bir şey değil mi? Yaylanıyor bu. Hiç hoş değil. Vallahi yaylanıyor. Biraz yukarı, sonra aşağı gideceğiz. Şöyle. Bayağı yaylanıyorsun. I'm like drunk. It's going. Çok güzel bir yer. Baksana ne kadar aşağısı var. Bayağı uçurum gibi. Az önceki ablalar diyor ki beni muhtemelen motorla gelirken gördüler. Diyor, motorunla buradan geçemez misin? Yok dedim, benim kıçım çok büyük. Yani çantalar var ya, geçemem. Ağaçlara bak. Abi gerçekten ağaçların tepesindeyiz. Bunu da yapmadık demem de çok sallanıyor ya. Çok sallanıyor. Ha, başım döndü. Şu ağaçların uzunluğunu görüyor musunuz? Ay, bir şey düşse tutamazsın. Gerçekten çok güzel de. Ben mi yanlış yürüyorum abi? Yoksa böyle sallanması mı gerekiyor? Anne, ben gökyüzündeyim. Tebrikler. Sen diyor şu anda en üst point'tesin. Burası 40 metre. Bence 40 değil ya. Eksi 40 mı? Baksana, of.
Baş döndürücü. Good day mate. Öğreneceğim aksan. Teyzeler bana aksan öğretmeye çalışıyor. Good day mate. Alkollü gibi yürüyorum. Şuradan da aşağı iniyor. Güzel bir, tatlı bir yer oldu ama günümü teyzeler güzelleştirdi. İki arkadaş gelmişler muhtemelen. Çok tatlılar, enerjileri çok güzel. Good day mate dedi. Güzel bir yürüyüş oldu. Şimdi ağzıma dolandı. Okey. Bak sadece 15 insan burada durabiliyor. Platformda da 10 insan. Ama bir şey söyleyeceğim. 20 dolar değil yani bu. 20 dolar çok fazla. Tamam, muhteşem. Ama abi burada bir işletim maliyeti yok ki. 20 yapmayın şunu. 10 yapın, kabul. 700 TL şurada yürümek. Teyzemler geliyor, bak oradalar. Good day mate. Fotoğrafımı çekiyor dünya tatlısı kadın. Ah, çok mutluyum. Kesinlikle bir ülkeyi güzel yapan insanlar. Kesinlikle. Bunu her yerde söylüyorum. Ama tecrübeyle sabit. Nasıl yüzüm gülüyor, nasıl mutluyum yani. Hayvan gibi yorgunum şu anda gerçekten. Ama güler yüz. Okey, sizi ormanı da gezdirdim. O zaman artık hava kararmadan otele varmamız lazım. Nasıl gideceğiz? Daha 100 kilometre var ya. Kaç, bir saat. Oh, yere kavuştuk. Baksana 70 metreye kadar uzuyormuş. Fingers tree. Ana. Ağlayan tree. ...400 yaşında. Onun da içi çekilmiş. Ne yapsın? Buradan mı ya? Buradan. Bir çöpe bağlanıyor. Bitti. 10 dakika. Dakikada yemin ederim 2 dolar yaktım. Suya gerek var mı? Sanki artık var. Daha tam batmadı güneş. İyi, 1 saat 20 dakika veriyor 110 kilometreye. Güzel. Denmark'tan geçeceğiz. Avrupa'daki değil, buradaki. Sonracığıma Albanya. Ana, Albanya. Denmark. Belki Türkiye'den de geçeriz. Teyzeleri de göremedim bir daha. Kaçta kapanıyor? 5'te 5'te kapanıyordur herhalde. Uy. Okay. Exit. Exit sol. Exit. Kimse gelmez herhalde bu saatte.
Saat kaç ya? 4. Panik yapmama gerek yok. Daha gün batımına 2 saat var. Çadır da kurmayacağım. Bak yol çalışmalarında böyle follow me arabaları var. Don't overtake diyor Solomon. Kolay gelsin. İnekler var ya maşallah ne besili besili 1000 tondur. Numaralandırmışlar bir de. Geldik Albany'ye. Bu navigasyon niye böyle veriyor? Ben dümdüz gideyim. Kesin vardır bir bildiği de. Güzel saatte vardım. Buralarda bir sürü mağaza falan var. Bayağı hareketli bir kasaba. Albany. Aa ne güzel şeyler var. Bakayım ben nereye gideceğim? Sağa gideceğim. Ana küçücük town. Aa çok güzel yer. Çok beğendim. Kilise. Ne zaman? Eski bayağı. Burada ne tarihi var buradanın ya? Tarih kokuyor şehir. Okey. Hi. Sonunda şehri keşfetmeye başlayacağız. Burada 1849 yılında inşa edilmiş bir hostelde kalıyorum ve motosikletimi tam arka tarafa koydum. Bugün hep birlikte Albany şehrini keşfedeceğiz. Çünkü Albany şehri çok tarihi bir şehir. Hatta Avustralya'nın ilk yerleşim yerlerinden olan şehirlerden. Üstelik Batı Avustralya'nın ilk yerleşim yeri. Yolda konuşacağız hepsini. Ama size önce kaldığım hosteli göstereyim. Ardından şehri keşfedelim. Türk bayrağımız, bir sürü bayrak var. Güzel, keyifli bir hostel. Vietnam. Bu da çok büyük. Tarihi eski bina zaten çok normal. Ve sonunda geldik ve sizi tarihi bir yolculuğa götürmek istedim. Çünkü şu an gelmiş olduğum Albany şehri aslında tarihi olarak çok geçmişe dayanıyor. 1829 yılında kurulan bir şehir burası arkadaşlar. İngiltere, Avustralya kıtasını İngiltere'nin keşfinden sonra yerleşimler yapılmaya başlamıştı. Ve burada Albany şehri Batı Avustralya'nın en eski kurulan yerleşim yeri, en eski şehri. Hatta şu an en büyük şehri Perth'ten 3 sene önce kurulmuş bir şehir. Birazdan bu şehri keşfettikleri gemiyi de göreceğiz ama şu anda sizi gerçekten tarihle tanıştırmak istedim. Çünkü burada çok büyük bir tarih yatıyor. Anzakların aslında yola çıktığı son destinasyon, son limanda burası. O yüzden burada Anzac Parkı var. Birazdan onları da göreceğiz. Önce şehri geziyoruz. Sonra keşfediyoruz. Huzurlu, sessiz, sakin birçok kilise var.
Yol boyunca görmediğim, hatta Perth'te de çok görmedim bu kadar. Queen's Park 1897'de yapılmış bir parkmış. Bakalım. Queen olayım birazcık. Güzel. Hazır buradayken, Avustralya bağımsızlığını ilan etmiş, yıllar önce ilan etmiş bir ülke olsa da şu an hala sembolik olarak İngiltere kralı ve kraliçesi burada saygı duyuluyor ve hatta doğum günlerinde resmi tatil oluyormuş. Bu bilgiye çok şaşırmıştım. Şurada güzel bir kilise var. Ya binalar o kadar güzel ki gerçekten böyle şey, burası tam olarak şey İngiltere'yi andırıyor yani. Ağaç kapatmış da bu mor çok güzel. O ne be, şato gibi. Üniversite. Western Australia University. Aa, nasıl güzelsin. Vallahi burada okurum ben uzun süre. Bir şey diyeceğim. Öyle bir hayvan var ki şurada. Görebiliyor musunuz? Bak. Ulan gölgem çok kötü. Gel. Ben tehlikeli değilim. Ama siz tehlikeli duruyorsunuz. Nerede bunun kardeşi de var. Büyük şehir dedim ama kalabalık bir şehir değilmiş. 100.000 kişi yaşıyormuş 2023 verilerine göre. Yani aslında baktığımızda Avustralya, özellikle Batı Avustralya için çok fazla bir nüfus olsa da şu anda şey değil. Aşırı bir nüfus yoğunluğu yok. Sevimli bir kasaba ama. Binalar, insanlar gülüyor. Gülmeyi unuttuk be Hüseyin. Hayret, egzoz yasak değil galiba. Var ya, bizim motor 2 ses yapsa ceza yeriz burada. Bir de değişik bir arabaları var. Size göstereceğim. Gerçekten çok çirkin ama bazıları bu arabaya çok meraklıymış. Belki siz de seven kesimdesiniz. Bana değişik geldi. Görürsem mutlaka göstereceğim. İşte arkamda da bak kilise var. Aa, çok güzel gözüküyor buradan. Ne o? Nicholas 1891'de yapılmış. İşte Albany'yi bu yüzden sevdim. Çok tatlı, böyle tarihi. Saat doğru mu gösteriyor? Doğru. 10:27. Güzel bina. Bak, burası da 1877'de kurulmuş. Güzel. Burası Big Amity arkadaşlar. Bu sembolik bir gemi aslında. Önceki bölümde Avustralya'nın tarihinden bahsederken İngilizlerin burayı keşfetmesiyle birlikte bir sürü İngiliz şehri kurduğundan bahsetmiştim. Buradaki gemi sembolik bir gemi, Amity, ama şöyle bir güzel hikayesi var. Sydney'den yola çıkıyor bu gemi arkadaşlar. Ve 6 haftalık yolculuk sonucunda Albany şehrine varıyor. Yola çıkmasının sebebi ise Batı Avustralya'da
bir şehir kurmak için. Burada yaklaşık 23 hükümlüyle, yani 23 hükümlüyle ve 21 askerle birlikte Sydney'den yola çıkıyor ve buraya kadar ulaşıyor ve burada tarihin, Avustralya tarihinin, Batı Avustralya'nın ilk yerleşimi Albany'de kuruluyor. Yani Perth'ten 3 sene önce. Bakalım içeride ne varmış. Good morning. I think I should get ticket. Top deck, you can wander around. You only have to pay if you want to go below. You want to go? Is it inside there is what is this inside? This cabin or something? Can I see that? Can I have video like 5 seconds? Yes. Kameradan içeriği gördük. Thank you so much. İçeride böyle işte düşünün, Sydney'den, yani Avustralya kıtasının ne kadar büyük olduğunu haritada da göstermiştim ve yaklaşık benim 5-6 aylık bir seyahatimle son bulacak bir ülkede bu kadar küçücük bir gemi aslında 40 kişilik bir ekiple yola çıkıyor ve buraya varıyor ve ilk şehri kuruyorlar. İşte bu kadar da güzel bir manzarası var. İçeriye girmek $5 ama ne yaptım? Kameradan izin istedim ve verdi. İçeride de 2-3 tane kabin var zaten. Thank you. İçeride de 3 tane kabin var, sağ olsun. $5 kahve paramız cebimizde kaldı. Albany dönemin en büyük liman şehirlerindendi. Hatta burada çok uzun süreler balina avcılığı da yapılmış arkadaşlar. Şehrin ortasında bir anıt var. Burada 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin isimleri, 1939 ve 45 yıllarında 1. Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybedenlerin isimleri. Kore ve Vietnam Savaşı. Köstül gibisin ha. Tarih demişken ve Anzaklardan bahsetmişken tabii ki şeyi göreceğiz. Anzak Müzesi'nin olduğu tarafa da gideceğiz. Hatta sizi orada çok duygulandıracak bir yere götüreceğimden eminim. Evet. Çok sıcak oldu ya. Niye öyle oldu? Benzin de alırız bugün. Şimdi benim bir şekilde buradan çıkmam da lazım tabii. Okey. Atatürk heykeline gidiyoruz. Hem de Albany'yi birazcık da motorla görmüş oluruz. Okay. Abla. Deniz kenarı çünkü çok güzel gerçekten. Ben bu bütün sağdakilerin trafiği bitmez ki. Liman konusunda denize yakınlığı ve suyun derinliği açısından burayı liman olarak seçmişler. Yani diğer bölgeler değil de neden Albany şehri olmuş dersek derinlik açısından bu bölge çok elverişliymiş. O yüzden 1829 yılında gelip buraya bir liman kurarak başlamışlar. Liman kurmalarındaki ilk amaç ise Fransızlardan burayı korumak. Çünkü o dönem Fransızlar işgal etmeye çalışmışlar ve onlardan korumak için Batı Avustralya'da bu limanı inşa ediyorlar ve ardından ise bir Anzak tarihi
True Road ne ya? Yanlış yolda mıyım yine? Ve sonra Anzak tarihine çok önemli bir ev sahipliği yapıyor. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta atamızın heykelinin olduğunu görmek gerçekten mükemmel bir duygu. Onu bilmek bile, yani çok önceden burayı kaydetmiştim. Albanya'ya gelme sebeplerimden de biri o. Bakalım. Korka korka geldim. Ya ses çıkarıyor ya, görmediğim şey insanı korkutuyor gerçekten. Alışacağım muhtemelen. Sıkıntı şu. Çalıların arasından çok fazla ses geliyor ve korkuyorum. İşte. Sana geldim. 1914 yılında Anzak askerleri Yeni Zelanda ve Avustralyalı askerlerden oluşuyorlardı. Ve en son liman olarak buradan Batı Avustralya'nın Albany şehrinden ayrıldılar. Ve Çanakkale'de birçoğu hayatını kaybetti. Ve şimdi bu okyanusa bakan tepede Atatürk'ün heykeli yatıyor. Çünkü dedi ki topraklarımızda hayatını kaybeden askerler, Anzak askerleri artık bizim evlatlarımızla birlikte uyuyordur. Anneler, gönlünüz rahat olsun. Ve sonrasında bu savaş aslında bir barışın da başlangıcı oldu. Gerçekten Atatürk'ü böyle kilometrelerce uzaktan görmek her seferinde çok duygulandırıcı. Çünkü Yeni Zelanda'da da görmüştük. Saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz. Seni çok özlüyoruz. Yurtta barış, dünyada barış. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Atatürk'ün Hint Okyanusu'na bakan bir heykeliyle karşı karşıyaydım. İnanılmaz duygulu, inanılmaz. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğime and içerim. Alex'le bir süredir mesajlaşıyorduk ve burada denk geldik. Bak, park edecek bir yere motorunu. Teneresi varmış. Almanya plaka. Yeni bir güne uyandık çünkü dün Alex geldi ve dedik ki birlikte kamp yapalım. Bu yakınlarda Albany'de bir kamp yeri var. O yüzden 20 kilometre birlikte süreceğiz. Sonra kamp yapacağız. Çünkü yollarımız bambaşka yerlere gidiyor. O yüzden bir gün birlikte geçirip yol üzerine sohbet etmek istedik. Dün karanlıkta göremediyseniz de this is Tenere 1200. Tenere 700. 700? Yes. But you have extra, yes. You have also extra tank. No, it's just like the World Raid Edition tank. It's a little bit bigger. It has 24 liters. So you can work a little bit longer with that. Yeah. Like up to 800 kilometers if you do not so much throttle. 800. 800, yeah. Yeah. If Oh. you go slowly, maybe you need some tailwind also. Yeah. Yeah. It's a little bit taller than the normal one. İsraili model.
Okay. Yeah, exactly, yeah. Avustralya model. Okay, 10 lira 700, 700. Ayrılıyoruz. 20 kilometre gideceğiz. Yolumuz bugün çok uzun değil. Sadece kamp yapmak istedik bugün. O yüzden Alex'e de azıcık muhabbet edelim dedik. Kaç zamandır kimseler yok. Onu takip edeceğim. Önce bir şeyler alacağız. Sonra kamp alanına geçeceğiz. Biraz size marketleri falan da göstereyim. Thank you for everything. Thank you. Adam gitarını yanında taşıyor, gitarını. Good morning. Sen ne güzel bebeksin. Albany şehri, tarihi Albany şehrinden. Oğlum önüne bak, düşeceğim bana bakayım derken. Şehirde bir sürü kamp alanı, kamp eşyaları satan yer var. Bir sürü süpermarket falan var. Güzel kafeler var. Şu çok güzelmiş mesela katlanır tabaklar. Acayip her şey var. Bak, katlanır mug. Bu da çok güzel, 35 dolar. Bunu acaba ateşin altında da yakabiliyor muyuz ya? Bu çok harika bir şey. Bu hazır yemekler çok iş yapıyor ama 20 dolar çok pahalı. 20 dolar buna vereceğime gider 30 dolar pizza yerim. Rende. Markete geldik de ne bulduk? Türk iş pide. Çok güzel. Bir sürü böyle reyon var. De Türk iş pide de 3 dolar. Türk iş rolls. Bak hepsi Türk iş. So, what do you think for Turkish pide? We should take Turkish pide, absolutely. We should take it, yeah. Definitely. Okay. I mean, so much bullshit in there, right? Yeah. Shall we look for the fresh one in the bakery? Okay, done. Come on. Sağlıklı besleniyor, helal olsun. Ben hep abur cubur yiyorum. Adam sağlıklı besleniyor. Gökkuşağı var. Aa, çok güzel. Niye durmadın Alex? Şimdi çok güzel bir manzaraya götüreceğim sizi. The Gap. Doğal köprüymüş bu The Gap dediğim yer. Bakalım. Çok kötü rüzgar var. The wind is crazy. Harika bir point. Çok güzel. Yes. Wow. Oha, çok güzel.
Oy ne güzel manzaraymış. Aşağısı acayip ama. Ve burada da doğal bir köprü var. Gerçekten çok güzel duruyor. Bak manzaraya bak. Panorama Karavan Park. Ofis. Güzel duruyor. Deniz orada. Yeah. We can camp there. Yeah, that would be nice. Where I can? Like this? Good, I think. We can just pitch the tents behind us. Huh? I just pitched my tent here. I like ya. Merhaba gençler. Oh ağzını gördünüz mü? Geldik çadırımızı kurduk. Şimdi öğle yemeği zamanı çünkü çok açız. Burası harika bir kamp alanı denizin kenarında. Böyle bir şey. 2 kişilik çadır alanı $35. Avustralya doları $20 diyelim. Kişi başı $10 falan yaptı. Bayağı iyi. Ve evet. Benim var. Dağılmışım. Benim kızım. Bread is from Australia. And my knife is sticking on the bread because Yeah. it's proper sourdough. Yeah, that's nice spot for camping. Oh yeah, it is beautiful. Beautiful landscape. Öyle bir yerdeyiz. Peynir var. Ben peynire sardım. Burada çeşit çeşit peynir var. Humus var. Ondan sonracığıma. Burada ıvır zıvır bir sürü şey aldık. Ondan sonracığıma. Şimdi öğle yemeği sonra akşam. Alex bugün waterproof sprey aldı ve su geçirmeyeceğine inanıyor. Ben asla inanmıyorum. Watch out for that, sorry. Raining. It's raining, yeah. You should wait 1 hour, then rain will come. Also, you don't need to put water. It needs to be finished when the rain starts. Bence işe yaramayacak. Waterproof time. It's all going everywhere, but not Yes, everywhere will be waterproof. Ah. Too much wind. Yes. Ne uğraştım be. Edit bitiyor bu arada. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she's kissing me gently. I never worry, no that is a lie.
Yine akşam oldu. Ben tembellikten sadece peynir, humus falan filan yiyordum. Ama Alex her gün yemeğini yapıyormuş. Everyday vegetable. Everyday vegetables. Yeah, Absolutely. rice. Sorry? Rice also. Rice, potatoes, bread. Mainly rice, mainly brown rice, full grain rice. Full sağlıklı besleniyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Bugün ben de onun sayesinde sağlıklı besleneceğim. Çünkü peynir yemekten peynir oldum. Bunları böyle doldurduk. Be careful. Ve burada ocağımız bile var. Boom. Aha. Than everything, but I don't like the water. Oh, güzel. That's beautiful. Beautiful, yeah. Yeah. Hopefully it's tasty also. Yeah. We do barbecue, Australian style. Yeah. No, Australians then. Oh, I saw some people using baking paper as well. But most of them don't, I guess. Gerçekten güzel duruyor. Ama cacık da var. I have jajiki also. Small, but Tzatziki. jajiki like yogurt, Tzatziki. cucumber. Cucumber. Yeah. Ah, I love that. Yeah, tzatziki. Tzatziki. You call it chichi. How do you say it? Cacık. Chichi. Yeah, we Yeah, say it's cacık. amazing, really tasty. Yeah. I know that more from the Greek people. Yeah. You do it as well, obviously. Yeah. Okay, nice. But to do it, we add the taste now. Yeah. Oh, with butter. So Maybe much because we have so butter. much. But that's always good. Put some here as well. Güzel bir akşam yemeğimiz oldu. Çok güzel bir gökyüzü, çok güzel bir kamp alanı. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Alex burada bana şu anda ışık veriyor. Alex, thank you for this video. I couldn't- You're welcome. You need more light or not? Yeah, that's okay. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Alex'le gerçekten keyifli bir zaman geçirdik. O artık kuzeye doğru gidiyor. Bir gün birlikte geçirdik. Ben güneye doğru iniyorum. Bir yeni macera bir sonraki gün başlıyor. Artık uzun uzun kilometrelerimiz var. İyi geceler diliyorum. Müthiş bir coğrafyadan, Avustralya, Albany'den size çok sarılıyorum.